Sevgili dostlar merhaba. Daha önceki bir programımızda NATO'nun gizli Avrupa planlarından bahsetmiştik. Basına sızan bilgilere göre yüz binlerce Amerikan askerini Rusya sınırına, savaş bölgesine, cepheye taşıma planları var. Bu planların temelini ise Hollanda'nın Rotterdam limanından, Norveç limanlarından ve Akdeniz bölgesinden Amerikan askerlerini çok hızlı ve güvenli koridorlarla 3 ayrı ana güzergah üzerinden Ukrayna cephesine, Rusya sınırına veya olası bir savaş nerede çıkacak ise oraya taşıma planları var. Planlarda Türkiye'nin de ismi geçiyor. Özellikle İzmir limanının ismi geçiyor. Bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Karadeniz'in batı hattından, batı kıyılarından kuzeye doğru askerleri ve silahları, tankları, topları ve diğer mühimmat ve silahları taşımak için koridor oluşturmaya çalışıyor NATO. Bu bağlamda en son Washington'da yapılan NATO zirvesinde Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın amacı NATO'nun doğu kanadına sınır ötesi asker ve silah sevkiyatını hızlandırabilmek. Başka bir deyişle Amerikan silah ve askerlerini Romanya'daki askeri üslere, Romanya sınırına olabildiğince hızlı bir şekilde yığabilmek. Ayrıca Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'daki askeri üsler genişletiliyor, yenileniyor, kapasiteler artırılıyor, bazı yerlerde yeni askeri üsler oluşturuluyor. Romanya'daki, Köstence'deki NATO askeri hava üssü Avrupa'daki en büyük NATO üssü haline geldi. NATO belgelerine göre Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte hem NATO hem de Avrupa Birliği için Moskova ile ani bir çatışma durumunda takviye birliklerini hızla savaş alanına taşımak, göndermek, bu yetenekleri artırmak aciliyet kazandı. Halihazırda devam eden bu program Avrupa'da oluşturulacak 3 kanal boyunca veya 3 koridor da diyebilirsiniz buna, Amerikan askerlerinin ve silahlarının taşınması açısından devletlerin ağır bürokrasisini kırmaya amaçlıyor. Devletlerin bazı yetkilerini ulus ötesi veyahut da NATO bağlamında bir takım güçlere aktarmayı gerektiriyor. Maksat akıcılık ve esneklik kazanabilmek. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada katılımcı ülkeler arasında kara ve demiryolu tedarik hatları oluşturarak askeri hareketlilik ihtiyaçlarına cevap verecek ulaşım koridorlarını optimize etmek, barış zamanında bürokrasiyi azaltmak ve acil durumlarda verimliliği en üst düzeye çıkarmak amaçlanıyor dendi. 3 devlet Ege ve Karadeniz'deki limanlarını da birbirlerine bağlamayı hedefliyorlar. Diğer taraftan Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre İtalya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Romanya arasında da askeri harekatlılık koridoru uyumlulaştırma niyet mektubu imzalandı. Yani bir koridor Yunanistan'dan başlayacak, Dede Ağaç'tan başlıyor. Hatta Yunan adalarını da buna katabilirsiniz ama asıl Dede Ağaç'tan, buradan Bulgaristan'a geçiliyor. Bulgaristan'dan Romanya'ya. Karadeniz'in batı kıyılarında demir yolları, karayolları ve diğer araçlarla akıcı hale getirilmiş bir koridor oluşturuluyor. Buna bağlı olarak, ikinci olarak İtalya'dan başlayıp Kuzey Makedonya'ya, önce Arnavutluğa ardından Kuzey Makedonya'ya ve oradan da Bulgaristan hattına, elbette Bulgaristan'dan da Romanya'ya doğru uzanan bir yan koridor daha oluşturuluyor. Bunun için de anlaşmalar imzalandı. Aslına bakacak olursanız Arnavutluğun hava alanları dahil olmak üzere çeşitli askeri üslerinde iyileştirmeler yapılıyor. Buna Amerika destek veriyor, NATO destek veriyor ve tüm bu çalışmalar 8 numaralı Pan-Avrupa Ulaşım Koridoru bağlamında gerçekleştiriliyor. Tüm bu anlattıklarımız dışında Perşembe günü geçtiğimiz hafta NATO zirvesi esnasında Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ittifakın Karadeniz bölgesindeki özel operasyon güçlerini planlayacak, yönetecek ve denetleyecek özel operasyon komuta merkezi kurulmasını öngören bir mutabakatı da imzalamış oldu. Açıklamaya göre bu ülkelerde kurulacak merkezler Karadeniz bölgesinde NATO'nun özel operasyon güçlerini yönetecek ve denetleyecek.
Tüm bunları neden anlatıyoruz? NATO'nun tabii ki bu rutin gibi görünen, aslına bakarsanız son derece olağanüstü planları söz konusu. Bunlar Rusya'ya karşı yapılıyor. Rusya ile olası bir savaşa karşı bütün Balkanlar ve Karadeniz bölgesi hazırlanmaya çalışılıyor. NATO onlarca yıl boyunca Karadeniz politikasını Türkiye üzerine inşa etmişti. Çünkü niye? Karadeniz'deki tek NATO ülkesi Türkiye'ydi. İlaveten Karadeniz'in en büyük kıyı şeridine sahip ülkesi de Türkiye'ydi. Ancak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri arasında bozulan ilişkiler Amerikalıları oyun planlarını başka ülkeler üzerine kurmaya sevk etti. Bu konuda Yunanistan ve Romanya'nın farklı nedenlerle çok istekli olduğu görülüyor. Adeta şehvetle meseleye atlıyorlar. Yunanistan tarihinde hiç olmadığı kadar topraklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO güçlerine açtı. Sonuna kadar açtı diyebiliriz. Sınırsız kullanım olanağı veriyor Yunanlılar NATO'ya ve Amerikalılara. Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı ve Yunan adaları Amerika Birleşik Devletleri'ne muazzam bir lojistik ve stratejik kolaylık sağlıyor. Yunan adaları ve Kıbrıs Rum kesimi Amerika'nın Orta Doğu politikalarında da müthiş kolaylıklar sağlıyor. Alışılmadık bir Yunan tepkisiyle, Yunan davranışıyla karşı karşıyayız. Yunanistan böyle kollarını iki yana açıp Amerika'ya ne istersen yapabilirsin, bütün imkanları sana sunuyorum diyor. Yunanistan'ı bu kadar istekli kılan elbette Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar. Türkiye'nin oluşturduğu boşluğu, vakumu Yunanistan tamamen doldurmak istiyor. Öyle bir doldurmak istiyor ki Türkiye yeniden o boşluğu dolduramasın. Yeniden eski statüsüne, eski konumuna Amerika ile ilişkilerinde ve Batı ile ilişkilerinde geri dönemesin. Amerika ile Yunanistan arasında imzalanan savunma işbirliğinin ikinci protokolünde şöyle deniyor: Larisa askeri havalimanında olduğu gibi Yunanistan askeri kuvvetlerine ait sahalarda da askeri yardım ve kolaylıklar sağlanması teyit edilmiştir. Yani bunun anlamı şu: Yunanistan'daki her türlü Yunan ordusu, limanları, havaalanları veyahut da askeri birlikleri hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyması halinde kendi üssü gibi kullanabileceği bir konuma getirilmiş oluyor. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis Rizos gazetesinde yayınlanan demecinde askeri yardım ve kolaylıkları şöyle açıklıyor. Kelime kelime okuyayım. Hava trafiği, uçakların bakımı, savaş gemileri ve keşif uçaklarının konuşlanması, hava taşımacılığı ve yakıt ikmali. Buradan anladığımız Yunanistan'da işe yarar hemen hemen her askeri üs Amerikan üssü gibi çalışacak. Aslında Amerika bu şartları diğer birçok Balkan ülkesine ve diğer bazı Avrupa ülkelerine de dayattı ve bunu kabul ettirdi. Yunanistan'ın Batı'ya bu kadar çok yaklaşmasının temel nedeni Türkiye. Türkiye'ye karşı Amerikan gücünü, Avrupa gücünü kullanmak istiyor Yunanlar. Ama diğer taraftan Romanya farklı sahiplerle, farklı nedenlerle Yunanistan'a benzer bir politika izliyor. Romanya Rusya korkusuyla topraklarını NATO ülkelerine tamamen açtı. Hatta bu konuda Romenler de Yunanlılar kadar istekli. Amerika Birleşik Devletleri istemeden onlar daha fazla işbirliğini teklif ediyorlar. Şu anda Romanya'da binlerce Fransız askeri var ve Amerikan askeri var. Bunlar Romanya'ya üstlenmiş durumdalar. Avrupa'nın en büyük askeri NATO üssü biraz önce de söyledik, Köstence'de inşa ediliyor. Ve Romanya NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz politikalarının merkezine oturuyor. Dedik ya, bir zamanlar NATO'nun, Amerika'nın Karadeniz politikasında merkezde Türkiye vardı. Şimdi o merkeze kim taşınıyor? Romanya taşınıyor, Bükreş taşınıyor. Romanya'nın öne çıkmasında Türkiye'nin Amerika ile Rusya arasında çekinceli bir politika izlemesinin de rolü büyük. Türkiye bu savaşta, Ukrayna Savaşı'nda tamamen bir tarafın yanında yer almak istemiyor. Mecburiyetten belli bir tarafta duruyor. Ama diğer taraftan Rusya'yı da kızdırmak istemiyor. Rusya ile ilişkileri iyi durumda Türkiye'nin. Bunu bozmak istemiyor. Fakat bunun maliyeti ne oluyor? Bunun maliyeti elbette NATO'daki pozisyonda gerilemeler, Amerika ile ilişkilerde daha da fazla bozulma oluyor. Daha önemlisi, Türkiye'den boşalan yer, o vakum boş kalmıyor. Ne derler? Tabiat boşluk kaldırmaz.
o boşluğu bir başkası hemencecik dolduruveriyor. Ve sizin yeniden o boşluğa geri dönebilmeniz pek olası görünmüyor. Bunun da böyle riskleri var. Buna rağmen NATO planlarında Türkiye'nin isminin geçtiğini görüyoruz. Türkiye NATO'nun en eski üyelerinden biri olarak Karadeniz planlarında ve Balkan planlarında ismi geçen bir ülke. Aslına bakacak olursanız Türkiye'nin lokasyon üstünlükleri, lojistik açıdan, stratejik açıdan coğrafi konumu ne Bulgaristan'la kıyaslanabilir, ne Yunanistan'la ne de Romanya'yla. Hatta bunun üçünün toplamından bile çok daha önemli bir noktada olduğunu Türkiye'nin söyleyebilirsiniz. Ancak Türkiye istekli değil. Ve NATO'yu Karadeniz'de görünen o ki istemiyor. Bunu en üst düzeyde, böyle askeri komutanlar düzeyinde de Türkiye tekrar etti. Biz dendi NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni Karadeniz'de istemiyoruz. Karadeniz bölgesinin bir statüsü var. Montreux'le çizilmiş bir statü ve Türkiye burayı özenle korumaya çalışıyor. Burada tabii temel gaye nedir? Türkiye Karadeniz'in bir savaş alanına dönüşmesini istemiyor. Bu savaşın eninde sonunda Türkiye'ye sıçrama ihtimali olabilir diye böyle bir tercih ortaya koyuyor. Ancak bu fazla iyi niyetli veya fazla iyimser bir açıklama olmaz mı? Çünkü savaş zaten Karadeniz'de. Odessa limanı, Odessa şehri sürekli bombalanıyor. Kırım sürekli bombalanıyor. Hani Türkiye'nin savaşı Karadeniz'e getirmeme çabası biraz beyhude çabaya dönebilir. NATO ve Amerika Türkiye'yi açıktan dışlamıyorlar. Ancak görünen o ki Türkiye'nin bu konuda istekli olmamasını da dikkate alarak ve başka bazı siyasi nedenlerle Türkiye'siz bir Karadeniz planı yapılıyor. Ve bu plan NATO çerçevesinde yapılıyor. Türkiye'nin yerini Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya üzerinden Amerika doldurmaya çalışıyor. Amerika'nın Yunanistan'a, Dedeağaç limanına, bölgesine tank ve benzeri silahlarını yığması Türkiye'de çokça konu edildi. Ancak görebildiğim kadarıyla yorumcular Balkan koridorundan yeterince bahsetmiyorlar ve bu konuşlandırmaların Türkiye'ye karşı yapıldığını sürekli tekrarlıyorlar. Yunanistan'ın aklında Rusya'dan çok Türkiye'nin olduğu doğrudur. Ancak tüm bu çalışmalar NATO çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve bu çalışmaların temel gayesi de Rusya tehdidi. Normal şartlarda Washington, Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişte bir dengeyi gözetiyordu. Bu denge denebilir ki 1950'li yıllarda ve 1950'lerden 2015'e kadar ciddi anlamda gözetildi. Ancak geldiğimiz noktada Washington yani Amerika Ege dengesini artık umursuyor, görünmüyor. Amerika Türkiye'ye F-16 verirken bile nazlanıyor, görüyorsunuz. Ama Türkiye'nin bölgedeki en önemli rakibi veya rakiplerinden biri olan Yunanistan'a F-35 başta olmak üzere pek çok denge bozucu silah verildi, verilmeye de devam ediliyor. Bunun en önemli nedeni ise maalesef Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin ciddi anlamda bozulması ve Ukrayna Savaşı ile başlayan Balkan ve Karpatlar bölgesindeki güç açığı. Amerika diyor ki ben bu bölgeye gireceğim. Türkiye diyor ki senin bu bölgeye girmende ben partner olmam. Yani bunu her türlü davranışıyla Türkiye belli ediyor. Bu durumda Amerika gidip başka alternatifler buluyor. Karadeniz güç dengelerini Amerika alt üst ediyor. Şu anda Karadeniz'in üzerinde Amerikan casus uçakları, insansız hava araçları adeta cirit atıyorlar. Bu uçaklar, bu insansız hava araçları İtalya'daki Amerikan askeri üssünden kalkıyor. Ancak Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'daki üsler de bu insansız hava araçlarıyla birlikte çalışıyorlar. Yani şu anda Karadeniz'e istihbarat açısından, hava istihbaratı açısından bakıldığında Amerika'nın hakim olduğunu ve bu hakimiyetini de bölge devletleriyle kurduğunu söylememiz mümkün. Vurulan pek çok Rus hedefi, Rus gemisi veyahut da havalimanı, diğer stratejik noktalar işte bu altyapı sayesinde vuruluyor. Amerika'nın Karadeniz'deki faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacağı aşikar. Beni asıl ilgilendiren nokta ise tüm bu dengeler içerisinde Türkiye'nin durumunun ne olacağı. Görünen o ki Türkiye Doğu dünyasının bir parçası değil. Ancak Batı dünyasının yani parçası olduğu dünyanın da Karadeniz dengeleri açısından dışında kalmaya başlıyor. Türkiye bundan sonra ne yapacak? NATO dengeleri içerisinde geri mi dönecek? Yani Amerika'nın Karadeniz politikalarının içerisinde mi yer alacak? Yoksa oradan uzaklaşıp doğuya mı yaklaşacak?
Bunların dışında üçüncü bir alternatif Türkiye'nin kendi bağımsız politikasını izlemesi. Ancak teknolojik üstünlükler ve savaş dengesi, dünyadaki askeri dengelere baktığımız zaman bu ne kadar mümkün olabilir? Bunu da zamanla göreceğiz. Karadeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Balkanlardan Rusya sınırına doğru uzanan NATO koridorunu anlatmaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalınız.